Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şişle yapılışı kolay, güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için orta kalınlıkta bir ip kullanıyorum. İpime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Öncelikle modelimin kısa bir anlatımı için bir düz bir ters örgüden oluşan kısa bir lastik hazırladım. Modelimizin ilmek sayısı 7. Her model 7 ilmekten oluşuyor. Modeli tamamlamak için artı 2 ilmek ilave ediyoruz. Ben kenarlara birer tane de kenar ilmeği ekledim. Örgümün ön yüzündeyim ve birinci sırasıyla başlıyorum. Kenar ilmeğimi burada örmeden aldım. 2 tane ilmeğimiz bizim ara modelimiz oluyor. 2 ilmek ters, 5 ilmek düz, 1, 2, 3, 4, 5. Buraya kadar 7 ilmeğimi ördüm ve bir modeli tamamlamış oldum. İkinci modele geçtiğim zaman tekrar 2 ilmek ters, 5 ilmek düz, 1, 2, 3, 4, 5. Üçüncü modele geçiyorum. 2 ilmek ters, 5 ilmek düz, 3 modeli ördükten sonra artı 2 tane ilmek demiştik. Kenarda tekrar 2 ilmek tersle modeli tamamlıyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm ve birinci sıramı ön yüzde tamamladım. Arka yüze geliyorum. Arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra düzleri düz örüyorum. 2 ilmek düz, 5 ilmek ters. 1, 2, 3, 4 ve 5. Devamında tekrar 2 ilmek düz, 5 ilmek ters. Arka yüzde de 2 düz ve 5 ters olarak ikinci sıramızı tamamlıyoruz. İki ilmek düz, 5 ilmek ters. Son olarak 2 ilmek düzle ikinci sıramı arka yüzde tamamlıyorum. Örgümün ön yüzüne geldim. 3. sırasındayım. Kenar ilmeğimden sonra sabit olan 2 ilmek tersimi örüyorum. Burada 5 tane düz ilmeğim var. Bunun ilk birinci ilmeğini düz olarak ördüm. Şimdi burada 2 tane düz ilmeğim var. Ve arkasında 3. düz ilmeğim. Bunların üçünü de birlikte topluyorum. Bir kez düz ördüm. Bir ilmek çıkarttım. Bir defa artırma yapıyorum. 2. Tekrar bu 3 ilmeği kendi içinde bir kez daha düz olarak örüyorum ve sol şişimdeki ilmekleri bıraktım. 5. son ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi birinci modelimizi tamamlamış olduk. İkinci modele geçiyorum. Tekrar ara ilmeklerimiz olan 2 ilmek ters, 5 ilmek düze geldiğim zaman birinci düz ilmeği örüyorum. 2, 3 ve 4. ilmekleri de birlikte düz olarak ördüm. Bir ilmek çıkarttım. Bir artırma yaptım. Tekrar 3 ilmeği birlikte düz örüp 3. ilmeğimi çıkarttım ve sol şişimdeki ilmekleri bıraktım. 5. ilmeği düz olarak ördüm. İkinci modelden sonra 3. model için 2 ilmek ters, 5 ilmeğim tekrar burada, bir düz, 2, 3 ve 4. ilmekleri üçünü birlikte düz olarak ördüm. Bir ilmek çıkarttım, ilmeğimi uzattım, bir artırma yaptım, tekrar 3 ilmeği bir kez daha ördüm ve 3 tane ilmeğimi çıkartmış oldum. Kalan 5. ilmeği düz olarak ördüm.
Üçüncü modeli de tamamladıktan sonra artı 2 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Ön yüzde 3. sıramızı tamamlamış olduk. Arka yüze geliyorum. Kenar ilmeğinden sonra ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. 2 ilmek düz ve 5 ilmek ters olarak tekrar aynı şekilde örmeye devam ediyorum. 2, 3, 4, 5. 2 ilmek düz, 5 ilmek ters. Sıra sonuna kadar 2 düz ve 5 ters olarak örelim ve bu sıramızı da tamamlayalım. İki düz, 5 ilmek ters. Kalan son 2 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 4. sırayı da arka yüzde örüp tamamladım. Geldik 5. sıra ön yüze. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters. Şimdi kenarlarda birer tane düz ilmeğim var. Sağda ve solda. Ortada da 3 tane ilmeğim var. Bunları şimdi yerlerini değiştiriyorum. Şöyle yapalım. Şimdi yerlerini değiştirdikten sonra ilmekleri bunları da düz olarak örüyorum. Ortadaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Kalan diğer 2 düz ilmeğin de yerlerini değiştiriyorum. Bir çapraz yaptım ve bunları da tekrar düz olarak ördüm. Şimdi ilk modelimizi bu şekilde tamamlamış olduk. İkinci modele geçtiğim zaman 2 ilmek ters. Aynı şekilde düz ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. Baştaki 1 ve 2. ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. 2. ilmeği başa aldım, 1. ilmeği de ortaya aldım. İkisini de düz olarak ördüm. Ortada 1 ilmek düz. Kalan diğer 2 düz ilmeğin de yerlerini değiştiriyorum. Bir çapraz yaptım ve bunları da düz olarak ördüm. İkinci modelimizi de tamamlamış olduk. Üçüncü modeli de aynı şekilde örüyoruz. 2 ilmek ters. Düz ilmeklerin 1 ve 2. ilmeklerin yerlerini değiştiriyorum. Bunları düz olarak örüyorum. Arada bir düz. Kalan 2 düz ilmeğimin de yerini değiştiriyorum. Sağ ve sola bir açılım yapmış olduk. 2 ilmek ters ve kenar ilmeği. 5. sıramızda ön yüzde tamamlamış olduk. Arka yüze geldiğimiz zaman ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örmeye devam ediyoruz. Arka yüz hep 2 düz, 5 ters şeklinde devam ediyor. 2 düz, 5 ilmek ters. Tekrar 2 düz, 5 ters. Evet, sıra sonuna kadar örüp tamamlayalım. Örgümün ön yüzüne geldim. Son sırayı da 6. sırayı arka yüzde ördüm ve bir modeli bitirmiş olduk. Şimdi ikinci model için tekrar birinci modelin ilk sırasıyla başlıyoruz. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters. 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5. 2 ilmek ters. 5 ilmek düz.
Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi 2 ters ve 5 düz olarak örüp ikinci modelin birinci sırasını tamamlayalım. Modelimizin arka yüzüne geldiğimiz zaman 2 düz, 5 ters, 2 düz, 5 ters şeklinde ikinci sırayı da örelim. Modelin 3. sırası ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters, 5 tane düz ilmeğim var. Birinci düz ilmeği örüyorum. 2, 3 ve 4. düz ilmeklerimin içinden bir tane ilmek çıkartıyorum. Uzattım. Bir artırma yapıyorum. 2, bir kez daha örüyorum ve 3. 3 ilmeği çıkarttıktan sonra bunu bırakıyorum. Ve tekrar bir ilmek düz. Kalan diğer modelleri de aynı şekilde örelim. 3. sıramızı tamamlayalım. Modelin 4. sırası arka yüzünde 2 düz, 5 ters, 2 düz, 5 ters şeklinde sırayı tamamlayalım. 5. sıra ön yüze geldim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters. Şimdi baştaki 1 ve 2. düz ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. Ve bunları tek tek düz olarak örüyorum. Bir ilmek düz. Kalan 2 düz ilmeğin de yerlerini değiştiriyorum. Ve 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Evet, modelimizi de bu şekilde kurmuş olduk. Kalan diğer modelleri de aynı şekilde gösterdiğim gibi örüp bu sırayı da tamamlayalım. Son sıra 6. sıra ve arka yüzde bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim ve ikinci modelimizi de tamamlayalım. Örgümün ön yüzüne geldim ve 2 model üzerinden sizlere anlatımımı yapmaya çalıştım. 3. modele geçtiğimiz zaman da 1. ve 2. modellerin tekrarlarını yaparak devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, modelimizin anlatımını yaptım. Umarım anlaşılır olmuştur. Bu modelimi de sizlere fikir olması için angora tarzı bir iple örerek hazırladım. 2,5 numarada şiş kullandım. Eliniz sıkıysa 3 numara şişle de örebilirsiniz. Modelimizin arka yüzden görüntüsü böyle. Hem yetişkin hem de çocuk örgülerinde örebileceğiniz güzel bir model. Yelek, hırka, atkı, bere, patik gibi birçok örgüde değerlendirebilirsiniz. Umarım sizler de beğenir, örersiniz. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.